Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. İbrahim Efendimiz annesinin kendisine Nemrud'un elinden bir zarar vermesinden korktuğu için hem de bölgede gitgide babasına da benziyor olması hasebiyle Azer'in ve Azer'in adamlarının onu bir şekilde tanıyabilme korkusuyla putlara karşı olan dayanılmaz tepkisi ve ciddi anlamda bu tepkileri de gün be gün yapıyor olması hasebiyle annesi Mahrume Hanım, ki Hz. İbrahim Efendimiz ona Mahrume diyerek takılırdı tabiri caizse, onu bu sefer de bir gemi seyahatiyle Hindistan'a gidecek olan bir gemi seyahatine dahil etmek istiyor. Bir çalışan olarak, bir diğer taraftan fakirlik var elbette. Hz. İbrahim Efendimiz bir yandan da evine bir imkan getirmesi söz konusu olur mu diye annesi tarafından Hindistan'a sefer yapacak olan Lübnan'a giden Lübnan'dan harekete geçecek olan bir gemide arpa ezmesi bu dönemde oldukça meşhur, bunun ticareti yapılıyor. Hindistan bölgesine arpa ezmesi götürülüyor, özel bir yiyecek ama asıl mesele Hindistan'dan getirilecek olan kumaşlar. Onların da getirilme süreci var. Akdeniz üzerinden ta Afrika'dan bir dönemeç yaşanacak ve dolayısıyla bu süreç oldukça uzun sürüyor. Zaman zaman Boğaz'dan hareket edenler de var ama Lübnan'dan hareket eden gemiler genellikle, tabii biz bugünkü Lübnan, Beyrut vesaire diyoruz. Buradan hareket eden gemiler genellikle işte buradan arpa ezmesini alır. Bunların bir kısmını Mısır'da bırakır. Oradan alır, öbürüne verir. Yani kıyı boyunca devam eder. Ama bu kıyılarda çok uzun süre durmaz. Asli meselesi direkt Hindistan'daki bir noktadır. Orayı anlatacağız. Jamangara gidiyor son durak. Jamangara kadar dura kalka uzun bir yolculuk. Bazen 3 ay, bazen 4 ay, bazen eğer işte o duruşlar 7-7,5 ay sürebilir. Ticaret koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor ve gemideki çalışanların da dirayeti tabii ki. Ama Hz. İbrahim Efendimiz yaklaşık 3,5 ay 4 aya doğru sürmüş olan bir yolculuk sonrasında Jamangar'a ulaşacak. Ama binmiş olduğu gemide bir miço vazifesi gidiyor olacak. Gemide çalıştırılıyor ve kaptan ilk başta biraz zayıf görse de hani ince uzun bir yapısı olması hasebiyle dayanabilir mi dayanamaz mı, denize ilk defa çıkıyor diye bir kuşkusu var ama Hz. İbrahim Efendimiz'in atalarına olan saygı da var. Bu bölgede Nahor'dan bahsetmiştik. Nahiyelerin kuruluşuna önemli hizmet etmiş. Dolayısıyla oraya olan güven, aşiretlere olan güven hasebiyle onu gemiye almaktan çekinmiyor. Diyor ki alalım, mutlaka onun atalarından ona kalmış olan bir şey vardır. Bize bir zarar olmaz. Faydası olmayabilir ama zararı da olmaz. Efendim tabii gemidekiler küçük yaşta bu genç adamı 13'lü yaşlarda, artık 13-14'e doğru gidiyor. Daha fazla iş yükleme derdindeler. Nasıl olsa o bize mahkumdur. Yeni işe girmiş, bir şekilde o işleri yapsın diye bir düşünceleri var. Günlerden bir gün böylelikle miço Hz. İbrahim Efendimiz vazifesine giderken bu arpa ezmeleri Mısır bölgesine giderken daha ilk günlerde denizdeki yoğun bir sıcaklık var. Tabi Akdeniz havzasına harekete geçiyorsunuz. İçerideki arpa ezmesinin böceklenmesi, biraz da nemli konulmuş. Buna karşılık sürekli bunun havalandırılması gerektiğini fark ediyor. Ancak diğer çalışanlara bunu söylemeden kendisi yapmaya başlıyor. Gemide kaptan sürekli kendi sahasında olduğu için bunu görmüyor ama Hz. İbrahim Efendimiz kendisine emanet edilmiş olan bu malın doğru bir şekilde limana ulaştırılabilmesi için 3 gün boyunca hiç uyumadan bu arpaları sürekli havalandırıyor. Yani biraz kestiriyor, hemen kalkıyor, aman bir nemlenme olmasın, böceklenme olmasın, tekrar uğraşıyor derken 3. günün sonunda kaptan İbrahim nerede diye soruyor. Tabii onun aşağıda olduğunu söylüyorlar. Bir iniyor aşağı, kaptan bir bakıyor ki orada sürekli olarak uğraşıyor. Diğerleri oturmuş keyfine bakarken Hz. İbrahim Efendimiz aman bir şey olmasın bu arpa ezmelerine diye bir mücadelesi var. Sen diyor ne zamandan beri bunu yapıyorsun deyince 3 günden beri henüz uyumadım diyor adam akıllı, yatıp kalkıp bunu havalandırıyorum. Tabii bunu böyle görünce kaptan bir anda sinirleniyor. Diyor ki küçücük çocuk bunu düşünürken siz de onun yapıyor olmasına rahat rahat yatmışsınız. Ve orada miçoyu dövüyor. Yani diğer
kıdemli diyelim Miço'yu, daha yaşlıca adamı 40-45 yaşında dövüyor o adamı kaptan. Tabi bu adamın içine oturuyor. Çünkü Hz. İbrahim gibi 13-14 yaşında bir çocuğun yapmış olduğu bir hizmet sonrasında bu fırçayı, bu dayağı yemiş olmak ağrına gidiyor. Gemi gel zaman git zaman bugünkü Jamangar Hindistan kıyısındaki körfeze ulaşıyor. Haritalarınızdan bakıp görebilirsiniz. Ve halihazırda bu kıyıda şu anda mevcut olan Rosa Maili kalesine ulaşıyorlar. Bugün de hala yıkıntıları mevcut. Google'dan bakarak görmeniz mümkündür. Kalede sadece bir bugün tapınak diye anlatıyorlar ama o gün için bir sınır boyu kalesi. Gelen insanların da kalabileceği bir kervansaray mantığında dizayn edilmiş. Dolayısıyla geldiler, en son durak burası. Belki bir 15 gün, 20 gün, belki bir aya yakın burada bekliyor olacaklar. Hindistan'dan kalkacak olan malların hazırlığı, geminin yüklenmesi, ihtiyaçların giderilmesi için. Hz. İbrahim Efendimiz bir gece yatarlarken yanlarında daha önce kendisine kilitlenmiş olan geminin diğer tayfasından olan dayak yiyen adamcağız Hz. İbrahim Efendimiz'i gecenin bir yarısında dövmek üzerine harekete gidiyor. Ama öyle büyük bir nefretle o yatakta uyuyan Hz. İbrahim Efendimiz'e yanaşacaklar ki belki de Hz. İbrahim Efendimiz'in hayatının sonu olabilir o uyuyan bir adama, belki bir başına yanlışlıkla daha da sert vurması halinde. Elini kaldırıp tam elindeki sopayla onun kafasına doğru vurmayı istediği anda bir anda arkadan gelen yaşlıca bir zat elini tutuyor. Onun elini tutmasıyla beraber bir anda çıkan sesle Hz. İbrahim Efendimiz gözlerini açtığında hem o yaşlı zatla hem de adamla göz göze geliyor. Yaşlı zat geriye dönüp adama şöyle söylüyor: "Nur-u Muhammediye'ye ulaşan eli kırarız." Ve gerçekten bu yaşlı adam bu yaşlılığına rağmen hiç beklenmeyen bir hareketle, çok küçük bir hareketle adamın bileğini paramparça edecek seviyeye getiriyor ve kırıyor. Hem de bayağı ciddi bir kırıkla. Adamcağızın acısı yüzünden bağırmasıyla beraber kaledeki herkes uyanıveriyor. Hz. İbrahim Efendimiz yaşlı adama bakıp dışarıdakiler içeriye girdiğinde neler olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Çünkü bu kadar yaşlı bir adamın bunu gerçekleştirmiş olması beklenemez. Çünkü eldeki kırık için ciddi bir güç ve kuvvet gerekiyor. Hz. İbrahim ise uykulu bakan gözleri karşısında acaba bunu yapan İbrahim mi yoksa yaşlı adam mı diye kimsenin aklına bir soru sormak gelemiyor. Herkes bunun Hz. İbrahim tarafından yapılmış olduğunu düşünülerek "Ne yaptın ya İbrahim?" diyecek olsalar da kaptanın araya girmesiyle "Bunu İbrahim yapsa bile bunda haklıdır. Gecenin bir vakti adama vurmak istersen kimin ne yapacağı belli olmaz" diyerek etrafı sakinleştiriyor. Sonra daha önce dövmüş olduğum Miço'nun yanına giderek "Sakın sesini çıkarıp şikayetçi olmaya kalkma. O elini kırmış olsa bile ben senin kafanı kopartırım" diyor. Hz. İbrahim Efendimiz bu kargaşanın arasında yaşlı adamın elinden tutmuş çoktan bir yola çıkıyorlar. Beraberce gecenin derinliklerinde yürüyüşe geçiyorlar. Hz. İbrahim Efendimiz'i elinden tutan ve onu dışarıya çıkarıp yürüyüşe götüren kimdir sorusunun cevabı ise Hızır Aleyhisselam'dır efendim. Hızır Aleyhisselam tarih boyunca pek çok peygamberle bir araya gelmiş, onlara Allah-u Zülcelal'in emri ilahisinden hasıl olan hikmet-i ilahiyeyi beyan etmiştir. Bunlardan en meşhuru Hz. Musa Efendimiz'le alakalı olunca bu Kur'an-ı Azimüşşan'da vahiy ilahi olup beyan edilmiştir. Ve bu kadim gelenekte Hızır Aleyhisselam'ın bu görevinin sadece Hz. Musa ile kısıtlı olmadığı çok iyi bilinir. Geceleyin çıkılan bu yolculukta ise Hızır Aleyhisselam'la Hz. İbrahim arasında konuşmalar olur. Özellikle Nur-u Muhammed meselesi yüzünden. Hz. İbrahim Efendimiz bu ismi rüyasında bir ses olarak çokça duyduğunu beyan eder. Hızır Aleyhisselam ise bu sesin onun torunu olduğunu, senin onun atan olduğunu beyan eder Hz. İbrahim Efendimiz'e. Ardından Hz. İbrahim Efendimiz'e 3 önemli nasihatı vardır Hızır Aleyhisselam'ın. Hem konu uzun hem her seferinde söylediğimiz gibi apayrı bir ders konusu. Ama nihayetinde şu 3 cümle Hz. İbrahim Efendimiz'in hayatına bir mihenk olur. Aynı Hz. Musa Efendimiz'in hayatında olduğu gibi. Hızır Aleyhisselam'ın Hz. İbrahim Efendimiz'e Hindistan'da verdiği 3 öğüt şunlardır. 1. İbrahim, ateşten çekinme. Rabbin müminleri
yakmıyor. 2. Öldürmekten çekinme. Zira vakti gelmeyen ölmüyor. 3. Kederlenme. Zira kadınlar laftan anlamıyor. Böylelikle bitiyor denilebilir Hz. Hızır'la Hz. İbrahim Efendimizin buluşmaları. Muhteşem 3 öğüdün ardından Mısır'da bir karmaşa çıkıyor. Bu karmaşa dünyanın ilk deniz krallığının zaman dilimine götürüyor bizleri. Yarına kalacak ama bu söylediklerimizin özeti. Yarın görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.